Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle teçhizatlar üzerine bir gelişim yapacağız. En kudretli valide ikinci gün, birinci günkü durum şu şekildeydi. Şimdi ikinci güne geldik. Bakalım ikinci günde de puan veren şeyleri biliyorsunuz zaten. Teçhizat parçası üretmek, madalya kullanmak ve parşömen kullanmak. Bu arada bugün tabii o puanda nasıl yaptım? Bodika'yı 5'ledim arkadaşlar. Süleyman'da 5 olmak üzere, yani istersem yapabilirim ama çarkı gelecek diye hatırlıyorum. Gelmezse zaten yaparım. Bunu 5'leyeceğim. Gerçi çarkı beklemeden bugün 5'lerim diye düşünüyorum bunu da. Şurada biraz harcama yaparak 300 yapıp 5'leyeceğim bu gidişle. Burası çok uğursuz. Aslında bulaşmayın. Ama validen kaynaklı ben evrensel kafaları kullanmak istemiyorum. Sarı kafaları. Süleyman Çarkı ile en azından alabildiğim kadar kafayı alıp o şekilde geliştirmek istiyorum. Ara ara sessizlik olursa arkadaşlar kusura bakmayın. Hastayım, öksürüyorum, hapşırıyorum, tıksırıyorum. Sizleri bundan korumak için de ara ara mikrofonu kapatıyor olacağım. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim videomuza. Uzun bir video olacak bence. Çünkü birikim yaptım. En son yaptığımız videodan sonra şöyle göstereyim. 39.000 dövme kiti, 120.000 göktaşı ve kaç gün hızlandırmamız var? Bakalım. 29 gün, 30 diyebiliriz buna. Demircik hızlandırmamız var. Şimdiden söylüyorum sevgili arkadaşlar, uzun bir video olabilir ama ana kompumu da sizlerle beraber yapmayı seviyorum biliyorsunuz. Geliştireceğimiz teçhizatlar burada. Belki ikinci kompun teçhizatlarını biraz yükseltebiliriz. Bakalım. Onu videonun ilerleyen dakikalarında görüp karar veririz. Daha önce bu arada söylemiştim ama kaçıranlar olduysa bu güzel. Bunu bence alın imkanınız varsa. Zaten bugün sondu. Kaçıranlar için söyleyeyim. Burada güzel bir şey vermemiş. Gerek yok. Hadi bakalım şimdi. Hemen bitirelim şunları. Şunları bir alalım. Aslında valide mor daha avantajlı gibi duruyor. Bu arada hemen şöyle bir işlensin, süre kaybetmeyelim. Şöyle göstereyim. Şimdi valiye baktığımızda, bu arada ana puanda keşke baksaydık. Ekrandan gerçi baktık onu da. Yanlış hatırlamıyorsam 1.874 1.874.500'dü. 4 tane yaptık. 1.9'a geldi. Puan da veriyor. Ona da bakarız. Şimdi bakın, efsanevi 30.000 puan veriyor. Mor 5.000 puan veriyor. 6 katlık bir fark var. Fakat süreye geldiğinizde bakın, mor 3 saat 16 dakika, efsanevi ise 21 saat 51 dakika. Yani mor dövmeniz daha kolay bu süreçte. Hızlandırmalarınızı mor üstüne kullanıp daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Ben de valiye evet yarışmak istiyorum. Çünkü bu valide evrensel kafa veriyor. Bakın şöyle göstereyim. İkinci sezonun son valisi olacak bu büyük ihtimalle. Ram'ın yanında sarı kafa da veriyor. Yani istediğin yerde kullan diyor sana. Normalde hep Ram'la Sezar veriyor. Ram Sezar veriyor. O yüzden hiç girmedim. Ama Krallık Savaşı'na girdim. O yüzden tabii kaynaklarım az. Orada biraz kullandım. Ama bakalım, bu valide de bir şeyler yapmak istiyorum.
O yüzden mor mu sarı mı basayım diye çok kararsız kaldım. Ama sizlerle beraber yapacağım için sarı kullanacağım arkadaşlar. Deli gibi de efsanevi teçhizat parşömenim var. Bakalım. Bu arada KVK'da biliyorsunuz oyun anket yaptı. Çıkan sonuca göre de bayağı da baskın bir sonuç çıktı. %60'ın üzerinde kişi sayısıyla ankete katılanların oranı, yani %60'dan fazla kişi ayda bir kere yapılmasını istedi. O yüzden Krallık Savaşları ayda bir defa olacak arkadaşlar. Bilmeyen varsa söylemiş olayım. Bir yandan bunları da dövelim. Hani yorumlarda buluşalım. Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Sizin düşünceleriniz neler? Hani benim çevremdekilerden bazıları bence kötü oldu diyor. Çünkü etkinlik sayısı da az olduğu için sıkılanlar olduklarını düşünüyorlar. Ama ayda bir defa olması da şu açıdan daha iyi oldu diyenler de var. Hani daha rahat hazırlanıyoruz. Bir KVK bir vali, bir KVK bir vali çok yoruyordu diyenler de var. Sizlerin düşüncesi nedir? Yorumlarda buluşalım. Arada da morları da yapacağım arkadaşlar. Gittiği yere kadar. Çünkü bu vali de önemli benim için. Yani en azından yapabildiğimi yapayım elimdekilerle. Şimdilik gidişatta güzel görünüyor valide. Bunları bitirebilir miyim? 12 tane var, 16 tane var, 16 tane var. 12 tane kılıçlıyı bitirelim. Yeterli hızlandırmamız var zaten. En azından kılıcı bitireyim morlarda. Bu video biraz da canlı yayın gibi düşünün arkadaşlar. Hem sohbet edelim hem de bu teçhizatları beraber yapalım istedim. O yüzden aslında çekiyorum. Yoksa tabii ki ben de hani bunları şahsi olarak yapmasını bilirim. Ama sizlerle paylaşmak, sizlerle beraber yapmak daha keyifli oluyor. Şunları bitirmek istiyorum, morları. Üçüncü tırt bir kompum var. Onu biliyorsunuz, kılıç gidiyorum. Hem onu da koyarım, durur. Eğer dövme kitine ihtiyacım olursa bozarım, kullanırım. Tamamen bana kalmış bir şey. Evet, kılıç moru bitti. Mavi falan yok değil mi elimde? İyi, güzel. Hiç sevmiyorum mavi görmeyi. Vali için morlar daha avantajlı arkadaşlar, gösterdiğim gibi. Yani açık açık puan yazıyor, görüyorsunuz sizler de. Şunları da gidelim ufak ufak. Sonrasında bir bakalım elimizde ne kadar hızlandırma kaldı. Şimdi şunlardan da koyalım. 3 gün burada gidecek zaten. Sarılar çok yiyor. Hemen bakalım. 15 gün kalmış. ...14 gün... ...13 gün diyebiliriz. Tabi 24 saat değil, 21 saat. Hatta 22 diyelim, 51 dakikada var çünkü. Ama hızlı bir şekilde yiyor. Şöyle araya da efsaneviler katıyorum. Gerçekten çok ciddi bir şekilde birikim yapmışım.
Kısa sürede oldu. Tabii paketlerle de alakalı. Burada tabii bu topladığımız gök taşlarından da biliyorsunuz mor, mavi ya da şeylerden geliyor. Onların da etkisi oluyor. Şunları da bitireyim. Sonra efsanevilerle kapatalım. Zaten kısaltma süresinde de şeylerden kalmadı. Ortaktan yiyor bu sefer. Hızlandırıcılarım çünkü uzun süreli olanlar bitti. Düzeltiyorum, kısa süreli olanlar. Bakın 15 saatle 113 dakika var. Geri kalan ortaktan yiyor. Mızrak gelsin ya. Bayağı sağlam harcadık yalnız arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam bir harcama yaptık. Evet. Hızlandırmalar bitmek üzere. Son bir tanelik kaldı sanırım. Bakalım. Şunları koyayım. Evet, bir tane kaldı. Bunu da bitirmiş olalım. Daha taslak var. 25 tane taslak var. Gerçekten acayip bir şekilde taslak kalmış durumda. Çok fazla kasmışım taslak. Kaynak falan da son zamanlardaki tabii paketlerden kaynaklı. Evet, demircilik kalmadı gördüğünüz gibi. Ortaktan da biraz yedik sanırım. Geçelim hazinemize. Bakalım neler geldi. Kılıç. Şimdilik bunları bozmayacağım. Neden? Zaten deli gibi dövme kiti de kasmıştım. Gösterdim az önce sizlere. Bayağı da gelmiş gerçekten. Şuraya bakın. Yani 80 yapabilecek miyiz? Bir bakalım. Neler yapabileceğiz göreceğiz. Bu arada magma kristali de biriktirdim birazcık ama onlar o kadar çok değil. 386 tane magma kristali var. Efsanevi şimşek kristali 223 tane gördüğünüz gibi. Şimdi geçiyoruz dövme kitlerini kullanmaya. Hadi bakalım. Ana kompumuzu alalım. Önce hatta şeyle başlayalım. Richard'la başlayalım. Yıldızlara bakalım. Bunun 3 olacak. Buradakiler bu 2 2 2. Şunu ikileyelim. Çünkü neden? İkinci yıldızlar, gerçi bunun ikinci yıldızı 50'in çok iyi değil. Kuşatma sırasında öldürme oranı arttırıyor. Çok istediğim özellikler, bonuslar değil. Bunu bir yapalım. Lübuculara gelsin. Lübulardan az hasar alalım. Zaten şunları yaptıktan sonra bitecektir. Evet. Şimdi beceri hasarını arttıracağız. Bunun için ayaklık 2 tane eksik kalmış. 3 tane, 4 tane, 5 tane. Bunu yükseltmemiz için önce 80 seviye yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Basılı tutarsanız bu arada zaten kendisi yükseltiyor. Basılı tutabilirsiniz. Fullledik. Şimdi gelelim buna. Bunun için takas edeceğim 2 tane. Bunu bilmeyen varsa arkadaşlar bunu şeye getirdiler. Daha önce alabiliyordunuz. Şimdi de ada taktiklerinde son seviye yaptıktan sonra 300.000
ada taktiğinin işte puanına karşılık bunu alabiliyorsunuz. Bende 4 tane var. Bunu hop açtık. Artık beceri hasarında da artışımız oldu. 80 kristal istiyor. Hemen bitti zaten gördüğünüz gibi şimşek kristalimiz. Hemen şuna bakalım. Bunu da 80 yapalım. Küçük bir balina olabilir miyim arkadaşlar bende? O yolda gidiyor muyum? Ne dersiniz? Taşlara da bakacağız birazdan. Evet 77'de kaldı. Şimdi ne yapıyoruz tabii ki? Az önce o dövdüğümüz kitlerimizi bozuyoruz. Bana gerek duymadığım şeylerden yok etme konusunda gayet acımasızım. Bir daha da hatırlatma bana bunu. Süvari de istemiyorum. Toplu parçalada hangi efsanevileri acaba alıyor? Ona bakmak lazım. Hani hangilerini seçtiğini görebiliyor muyum yoksa direkt parçalayacak mı ondan emin olamıyorum. Bakın 55 tane destansı 13.750, 29 tane efsanevi 17.400. Aradaki farka bakın. Efsaneviler ne kadar kıymetli. Destansı bu kadar çok olmasına rağmen arada çok ciddi bir fark var. 4000 fark var neredeyse. Şimdi destansı parçalı dediğimde direkt parçalayacak mı? Dövdü valla. Hiç bakamadan gitti hepsi. Neyse tamam gitsin. Çok sorun değil. Elimizde çok fazla var zaten. Onları problem etmiyorum o yüzden. Taslağım çok. Şimdi dönelim Richard'ımıza. Amacımız ana kompumuzu mümkün olduğunca güçlendirmek. Çünkü sahaya maksimum ben 2 tane kompla iniyorum. Zaten hiç yatırım yapmayanlar büyük ihtimal bir tane kompla iniyordur sahaya. Balina dediklerimizde 4-5 kompla iniyorlar. Çok güzel. 79'da kaldı. Az kaldı bunun da 80 olması için. Şimdi buradaki diğer altınları da bozalım. Parçala abi ama bunu görerek yapmak istiyorum. Çünkü okçularınkini bozmasını istemiyorum. Tek tek onları kitlemekle de uğraşmak istemiyorum. Kitlemediklerimin hepsini parçalayacak. Mesela bakın şu açık. Bu açık. Mızrakları da parçalayacak. Yani gerek yok. Manuel yapmak daha iyi bu süreçte. Az önce gördünüz zaten. Mor'da hepsini yok etti bir anda. Onda bug vardı. İlk zaten güncelleme geldiğinde ben çekmiştim. Sevindim demiştim toplu parçalamaya. Fakat üstündeki takılıları da parçalıyordu. Onu düzeltmişler. Onu bildiğim için direkt basabildim yani korkmadan. Bakın üstündekiler duruyor diğerlerinin. Ama geri kalan hepsini parçalıyor. Yine bir ayrım yok. Açıkta gördüğünü imha ediyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla mızrak ve ok dışında kalmadı gibi. Evet. Kalmamış durumda. Bunu 80'liyoruz zaten. Sondu. Bitti. Hepsi de 3 yıldız. Bir şu 3,5 oldu. Bunun içinde şimşek kristaline ihtiyacım var. 80 de bayağı fazla. Şimşek kristali biliyorsunuz magmadan da daha zor bulunan ve daha pahalı olan ne diyelim işte ürün ya da işte item. Darısı bunlara sonrasında. Çünkü son bonuslar daha iyi. Genel bonuslar işte mızrakın alınan hasarı azalır. Okçudan da, kılıççıdan da, süvariden de hepsini kapsadığı için şu son bonuslar gerçekten güzel. Burada sadece mızraktan aldığım hasar azalırken burada tüm diğer çeşitlerden aldığım hasar azalıyor. Beceri hasarının artması da ayrı bir güzel tabii. Şu son bonuslar o yüzden gerçekten etkili. O yüzden bunun 80 olması gerekiyordu. Şimdi geçelim Boudica'mıza. 60-60 yapmışız zaten. Buna bir tane
yıldızına çentik atmak mı mantıklı yoksa Süleyman'a yıldız vermek mi daha mantıklı? Onu tartışmak lazım. Burada buna bonus vermek daha mantıklı olacaktır ve 30 yapmak, ikinci taş haznesini açmak benim için daha iyi olacak. Zaten ana kompumda Richard 80 seviye oldu. Bunlar 60 seviye ve yıldızları var. Bir tek bunun ikinci yıldızı yok ki bu 50'likte de zaten çok aradığım bir özellik değil. Çünkü açık arazide savaşıyoruz genellikle. O yüzden çok aramadığım bir buff olmadığı için şu an bunu düşünmüyorum. Süleyman'a birazcık yüklenelim. Oyun güçsüz yapmış, bari biz güçlendirelim Süleyman'ımızı. Bu 30 olmayacak. Yetmeyecek. Gönül isterdi bunu da hepsini 30 yapmak fakat yetmedi. 40 yapmadan bunu yapamıyorum arkadaşlar. Yoksa bayağı bir aslında sarı teçhizatım var. Okçularda da. Hepsini yani 40 yapsaydım birer seviye atlatabilirdim. Fakat maalesef dövme kitim kalmadı. Videonun başında gördüğünüz kadar harcadık. Kaç bindi hatırlamıyorum. Kaç gün hızlandırma kullandık düşünün. 24 mü 25 gün mü ne kullandık. Bayağı da gerçi etkili oldu. 80 yapmak çünkü çok zahmetli bir iş. Ana kompomuz 80 oldu. Şuradan bir sıralamasına da bakalım ne alemde. 5 milyon 713 bine gelmiş. Barbarossa'yı fullemiyorum arkadaşlar. Bilerek fullemiyorum. Mansa Musa gelince Mansa Musa koyacağım buraya. Boş yere bunu fulllemek istemiyorum. Çünkü oyun bu konuda çok adaletsiz ve kötü olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bir karakter gelecek ama benim bunu değerlendirecek başka hiçbir alanım kalmıyor Barbaros'u. Leonidas gibi düşünün arkadaşlar. Leonidas'ım vardı ama şimdi ancak yatıyor. Hala kullananlar var mı? Var 5 deyip. Ama o zaman da komp çok kırılgan oluyor. Yani bir arkada can yenileme destekleyen olmadığında komp acayip kırılgan oluyor. Çok çabuk ölüyor. Dayanamıyor yani. Çünkü Richard çok geç hasar vuran bir komutan. Olumsuz etkiliyor o yüzden. Onu arkadan birinin desteklemesi lazım. Şimdi geçelim taşlarımıza arkadaşlar. Şu an ne alemde hatırlamıyorum taşlar. En alttan başlayalım. En son bir tane mitolojiyi beraber yaptık diye hatırlıyorum. Aklınıza takılan soru olursa yoruma iletin. Her zaman elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum herkese. Hani kimsenin yorumunu havada bırakmamaya çalışıyorum. Hatta o konuda sanırım en başarılı YouTuber benim bu konuda. Herkese dönüş yapmaya çalışıyorum çünkü gerçekten havada bırakmamak benim için önemli. Hiç bıraktığım olduysa da kendisinden özür dilerim. Ya gözümden kaçmıştır ya da verilecek bir yanıt yoktur. Yani hani yanıt verilecek bir soru değildir. Bilginiz olsun. Şu an bunları bilerek hani bakmadan geliştiriyorum. Çünkü benim mor taşım çok fazla. Şu birim canıdır bilmem nedir. Bende mor olmama şansı yok. Taş çok önemli. Bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. İşlenmiş de alsın birleştirsin ya. Şu özellik çok güzel oldu. Yani bu en beğendiğim güncellemeler arasında gerçekten. Diğer taşların da hani işlenmiş olup olmasını görüp ona göre karakterden çıkartabiliyorsunuz. Ya da kullanılıyorsa işte hiç kullanmıyorsunuz. İşlenmiş de aslında aynen. Birim canlarını da aldık. Buna gerek yok zaten. 3 tane çeviriyor.
Evet. Destanslara bakalım. Zırh 6 tane olmuş. İşlenmişler bir dursun bakalım. Yani efsanevileri geçtiğimizde ne karşılayacak bizi? Bunun hepsi boş stratejinin. Basalım 3 tanesi gitsin. Zırhın hepsi işlenmiş kaldı. Kudret kesinlikle basalım. Kudret taşı çok bende. Biliyorum. Tüm nitelikler bayağı fazlaymış. İyileştirme. Hatta tüm niteliklerin şu 3 işlenmiş de basalım. 3'ü de Boudica'daymış. Zaten 3 tane altın oldu. Efsanevi yani. Pasif de basalım. Sorun değil. Bende altın var çünkü hatırlıyorum. İkinci vuruş. Böyle hatırlıyorum diyorum. Bir bakacağız şimdi. Yok. Aktif hatırlayamadım. Normal saldırı basabiliriz. Birim canı basalım. Zaten 8 boş bir tane şarmış. 3 tane efsanevi birim canı taşımız oldu. Savunma da basalım. Zaten 6 tane yetiyor. Saldırıyı da basalım. Kapasiteyi de basacağız. Bayağı bir taş biriktirmişim arkadaşlar. Bayağı bir taş olmuş. Tabii sandıklardan da ala ala. Ya zırhı da basacağım ben. Burada 62 tane efsanevi var. Mutlaka zırh vardır içinde. Strateji var. Güzel 3 tane hem de. Kuşatmayı geç. Zırh var. İyi ki basmışız. Kudret tahmin ettiğim gibi var. Tüm nitelik var. Bayağı var hem de. İyileştirme de var. Pasif dolu dolu. İkincil de var. Hatta pasif buradaki kudreti yapmışım. Pasiften bir tanesini şey yapabiliriz. Kırmızıya geçelim. Hadi bakalım. Evet, hesabımızın ikinci kırmızısı geldi. Hatta üçüncü olmuş oluyor bununla. 2 tane birden geldiği için. İyileştirmeden de bir tane yapayım. 3 altın var zaten. İkinci kullandığım bir taş değil, dursun. 2 tane de birim canı yapalım. Bakın yükseltmek niye elinizde taş yoksa mantık değil. Yine hatırlatayım. Bir tane altın %1 veriyor. 3 tane altını birleştiriyorsunuz. Yani %3 değer verecek taşları birleştirip sadece %1,5'luk etki alıyorsunuz. Elinizde taş yoksa birleştirmeyin arkadaşlar. Tamam, daha birleştirmiyorum. Daha fazla taş kalmadı. Mitolojikte bayağı olmuş oldu. Hadi bir de son dokunuşlarımızı yapalım. Videoda zaten öyle çok uzatmamaya çalıştım. Hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ama çok güzel taşlar oldu ya. Darısı olmayan varsa izleyicilerimden, olmayanlar için diyeyim. Bunun morunu da yok etmişiz. Hiç eklememişim. Olan da gitmiş. Bunlar boş duruyor ama yüzükleri de var ya. Kullanmadığım kahramanlar, komplar çok zayıf çünkü. Bakalım Richard'ımıza. Şimdi her şeyi bir çıkartalım, sıfırdan yapalım. Bir kere kırmızımızı koyalım şuraya. Mitolojik taşımızı yerleştirelim. Aynısından olsun. Can gidelim buna. Deli gibi 3-4. %4 can vermiş olduk. Kudret'te de kırmızı yapmıştım. Onu koyalım. Aynısından olsun diye diğerlerine dokunmuyorum. Zaten kırmızıdan sonra en iyi efsanevi taşlar. Pasif beceri 2 tane kırmızım var. O yüzden 2 tane kırmızımızı işleyelim direkt. Buna dokunmuyorum. Yine pasifte kalsın. Evet. Şimdi çıkartalım. Şunlara bir bakalım. Bunlar mor. Bir tane kudret koyalım.
Kapasite ve kapasite koyalım. Bunu da farklı koyuyorduk, doğru. Normal saldırı, sıra tabanlı iyileştirme. Bunun bir tek mavisi mi var ya, pasif becerinin? Neyse, şimdi iyi taş olmasını istiyorum. Normal saldırı olsun. Biraz fazla etki oldu. Hem kapasite hem kudret hem saldırı, yani şöyle baktığımızda 2, 4, 5 tane bonus oldu. Çok fazla bonustan yana değilim ben, çünkü zaten etkili olan bonuslar belli. Can güzel bir bonus. Bu kahraman kudret hasar vuruyor. Kudret iyi. Pasif becerisi zaten Richard'ın iş yapan becerisi. O yüzden şu üçü benim için yeterli. Bonus olarak kapasite güzel. O dördüncü, beşinciye aslında çok da gerek yok ama bakalım. Şimdi buna ne kaldı? Saldırı, kapasite. Tamam, saldırı koyalım. Nitelik vermişiz. Ama kudret var bir tane boşta. Kudret koyacağım. Yoksa bunda var mı kudret? Yok. Tamam. Tamam. Yine nitelik koyacağız. Şunu çıkartalım. Normal saldırı gidiyor zaten yanındaki de. Bakın, Boudica'nın yeteneğine bakalım. Aktif değil, düzeltiyorum, bu pasif. Bu da pasif. Bu da sıra tabanlı. Bu zaten hasar vermiyor. O yüzden pasif taşı olsaydı bunun işine yarardı. Ama işte ikincildir, bilmem nedir, carttır, curttur. Bunun pek işine yaramıyor. Sıra tabanlı bir şeyi de yok. Normal saldırı vereceğiz o yüzden buna. Hadi sana basayım şu yıldızları. Kapasite. Nitelik. Pasif olacak. Bunu şeye vereceğim. Barbaros'a vereceğim. Ya, mavi taş olmasa güzel olurdu ama işte elde taş yok. Çok da fazla. Savunma. Şunu çıkart artık. Bunların altın var. Savunmamızı verdik. Ne koymuşuz? Zırh. Bir tane daha zırh verelim. İyileştirme kırmızımız var. Başka yoktu değil mi? Aynen, bir tane kırmızım var. Evet, buraya da zırh koyalım. Burada ne var? Can. Güzel bir taş. Canı Boudica'ya verip buna savunma koyayım ya. Boudica'ya şurada, şuraya olmuyor değil mi? Aynen. Kapasite yerine ya da kapasite yerine değil de yine ben bunu burada değerlendireyim. Savunma yerine can olsun. Kapasiteden almak istemiyorum. Bunu da yükseltsem, geliştirsem, şöyle tekrardan düşünüyorum. Sonra yıldızlarını da versem de işte
Çok bir işime yaramayacağı için bırakayım. Bunda kapasite var. Strateji yok bu alanda. O yüzden saldırı olsun. Bunu 30'layamamışız. Burada neler var? Aktif beceri hasarı. Biliyorsunuz aktif hasar vuran bir komutan. Kapasite var ve savunma var. Ya şimdilik kapasite olsun. Düzeltiyorum ya. Bu taşın yerini değiştirmeyelim. Can kalsın. Şurada strateji vereceğiz. Başka hiç strateji koyabileceğim alan yok mu şu an açık olanlarda ya? Buna koymuşum zaten. Yok valla. O kadar strateji taşımız var. Değerlendiremiyoruz. Gel sana bakalım. Biraz rastgele koyacağım bunları mecbur. Çok da şeyim yok. Bunda da aktif var. İyileştirmeyi buna vermedik değil mi? Bakayım. Aktif ve iyileştirme. İyileştirme etkisini arttıralım. Savunma artsın. Bunda neler verdik? Bunda hasar var. Aktif hasar var. Aynı zamanda aktif yenileme var. Yani iyileşmeyle aktif hasar taşı olabilir. Aktif beceri hasar koymuşum zaten buna. Birim tür savunması yerine kapasite koyalım. Şunu da 2 seviye atlatsaymışım. Gözümden kaçtı. Bir taş daha koyabilirdim. En son ne yapıyordum teçhizat olarak? 5 saatlik. Hadi bir tane neyse hadi riske girmeyeceğim. Yapacaktım da şimdi vali için de şey yapıyoruz. Bir de bakalım oradaki puanımız ne olmuş. 2.879 olmuş. O kadar teçhizat döverekten 1 milyon puan kazanmışız arkadaşlar. Şu anki genel sıralamaya baktığımızda da 11. sırada görünüyorum. Ama tabi arada çok komik farklar var. Her an her şey olabilir düzeyinde. Daha yeni başladı zaten. Evet, teçhizatlarımızı da dövmüş olduk. Taşlarımızı da yerleştirdik. Şöyle güzel görünen bir şeyde baktığımda dur bakayım. Şunu ne kadar istiyordu? Olmadı, hadi sizlerle onu da yapayım. Ne istiyordu? 500 alsak yeter buna. Şöyle yapalım. Hadi videonun hatırına şunda 2 tane magma var da gereksiz. Şunu da halletmiş olalım. Şuna da taşımızı koyalım.
Tüm nitelik koyacağım. Strateji taşı mavi. Onun yerine tüm nitelik daha iyi. Şimdilik. Bunda verebileceğim başka bir şey daha var mı? Yükseltebileceğim. Bakayım. 60'larda kaldı. Bunu 30 yapacaktık. Şuna da bir kere basalım. Bunu da ilerletmiş olalım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz kıymetli çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek. Bir de bonus olaraktan aslında videonun başında bahsetmiştim. Bugün onu da es geçmek istemiyorum. Beraber Oleş Çark'ı da bir yüzleyelim. Yani Süleyman'a gideceğim. 100 kere daha çevireceğim. 200 Boudica ile yapmıştım. 300'e tamamlayacağım. Onu da beraber yapalım. 300'de şu sandığı alalım. 15 kafa verecek. 300'e gelene kadar da düzgün verirse inşallah Süleyman'ı da 5'lemiş olacağız. Haydi başlıyorum arkadaşlar. Az daha kapatıyordum videoyu bak. Vallahi kapatıyordum. Gidiyoruz şimdi. Şimdi gidiyoruz. Alacağız o Süleyman'ı. Bak yapma böyle şeyler. Yapma. Düzgün ver. Bunu çark biraz dandik. Hiç onlu verdi mi hatırlamıyorum bana. Yani 200 çevirmede vermemişti. Zaten biliyorsunuz Süleyman da geldi yanında. Süleyman'ı 200 çevirdim. Boudica'yı 200 çevirdim. Hatta Süleyman'ı 300 de çevirmiş olabilirim. Hatırlamıyorum. 500k çevirme yaptım. Üstüne şimdi bir 100 daha çeviriyorum. 600k çevirme yapmış olacağım. Normalde siz bunları yapmayın arkadaşlar. Ben de normalde bunu yapmazdım. Çark gelecek şeyi yapacağım. 120'de bırakırdım. Çok rahat o zaman 5'lerdim ama sırf en kudretli vali için yapıyorum şu anda. Onu 5'lersem 110 kafa kullanırsam şurada gördüğünüz biraz daha puan kazanmış olacağım. İlk işi aradan çıkartmış olurum. Ya bir kere 10 ver de görelim ya. Enerjim de yok, halim de yok ya. Çağıramıyorum ama çok kötü veriyor arkadaşlar. Ya şuna hiç girmeyen varsa yani hayatta yaptığı en güzel şeyi yapmış. Uzak durulacak bir şey yani bu asker alım. Efsanevi asker alım değil, efsanevi adam çarpma bu. Gerçekten acayip bir çarpıyor. Çok kötü ya. Yani çarkla aynı orana sahip bu arada arkadaşlar. Görünürde ama öyle. Ama gördüğünüz gibi hani benim videolarımı izleyen varsa berbat ya. Gerçekten berbat. Adamı kanser eder ya. Şu çarka bak. Çark değil ya bu. Kaç kere sıfır verdi. 15 kafa vermiş. 78 çevirme 15 kafa. Ya hiç bu kadar kötüsünü görmemişsinizdir. Hakikaten imparatorluk paralarını boşa harcamış olduk aslında. Hiç harcamasam da olurmuş. Evrenselleri kullanacağım. Şuna bak. 2 tane daha çevireceğim. Bir onlu vermedi ya. Kafa bile vermedi. Yani onluyu geç kafa bile vermedi. Şuna bak 19 kafa. 100 çevirmeye 19 kafa ya. Abi bu ne? Bu ne? Biri bana açıklasın 100 çevirmeye 19 kafa verdi. %1 ihtimal vardı lan burada. Nerede bu %1 ihtimal? 100 çevirme yaptım. Ya çok kötü ya. Şu gerçekten iğrenç bir şey. 15'te buradan aldık. 34 kafa oldu toplamda. Süleyman'ı da 5'liyorum. Ama nalet gelsin yani. Hani böyle oyuna nalet gelsin. Osmanlı'yı cihan imparatorluğu yapan da ben, dünyayı 76 tane evrensel gitti yani. Gerçekten gitti. Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Acayip kötü ya. Böyle bir sistem olamaz ya. Yalan dolan. Gerçekten yalan dolan ya. 8'e çıkmış olduk bu şekilde gördüğünüz gibi. 3.154.000 oldu. Ya ama hakikaten yani giden imparatorluk paralarına yazık ya. Hiç hakkını vermeyen bir sistem getirmişler. Bir de buraya kolpadan koymuşlar şunu. Kapatıyorum arkadaşlar artık bitiriyorum. Hızlıca geçtim zaten sizlerin de vaktini almamak için. Leş olduğunu da bildiğim için çok da durmak istemedim ama bu kadar da kötü olmazdı yani. Hani hakikaten yüz çevirmeye korkunç ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.